Arkadaşlar kafamızı yapmakla başlıyoruz ilk önce. Birazcık aşamalı bir oyuncak olacak. Bir 3-4 saatinizi net alır yani. Ama gerçekten sonuç mükemmel oluyor. Önce sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu ipte birazcık sihirli halka zor oluyor. O yüzden şöyle ilk yaptığım zinciri şöyle tekrar göstereyim, çıkmadı kamerada. Şöyle parmağımın etrafından doluyorum arkadaşlar. Bu şekilde içinden çıkartıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bu çektiğim zinciri bakın bol bıraktım bayağı bir. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağım. 1, yine bol yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yavaş yavaş çekiyorum arkadaşlar. Normal diğer kadife iplerde bu kadar zor olmaz. Sadece benim ipim ihraç fazlası olduğu için bir tık daha adi bir ip. O yüzden 2, 4, 6. Rengi çok güzel olduğu için aldım. Tam istediğim renk. İlmek kaydırma yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane ilmek belirleyici taktım. İlk yaptığım sık iğneye bakın. Kaydırma yaptım. Yanına bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğnem vardı. 12 tane sık iğnem olacak ikinci sıranın sonunda. Hepsine arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Arttırma demek aynı sık iğnenin içine 2 defa sık iğne yapmak demek arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Aynı yere batıyorum. 2 tane yapıyorum bakın. 5. arttırmayı yapıyorum şu an. Ve bu da 6. arttırma. Aynı yere 2 tane yaptım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle kamerayı birazcık yakınlaştıracağım. Şimdi buraya ilmek belirleyiciyi çıkarttığım yere bir tane sık iğne yaptım. Ve ilmek belirleyicimi tekrardan buraya taktım. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 3. sıradayız. Bir sık iğne yaptım. Yanına bir tane arttırma yaptım. Bu şekilde. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Bir sık iğne, bir tane arttırma, bir sık iğne, bir tane arttırma. Sıramı bitirdim arkadaşlar. 18 tane sık iğnem var şu an. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine bir tane sık iğne yaptım ve tekrardan ilmek belirleyicimi aynı yerine takıyorum. Bu işlemi her sıra sonunda ve başında yani tekrarlamış olacağız. Şimdi 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Bir tane örmüştük bu sıradan. İkinciyi de ördüm ve hemen yanına arttırmamı yapıyorum. Tekrardan 1, 2 arttırıyorum. 24 tane sık iğnem olacak sıra sonuna geldiğimde. Şu an 4. sıradayız. 2 sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum. 1, 2 sık iğne, bir tane arttırıyorum. 1, 2 sık iğne, bir tane arttırıyorum. Sonuncu arttırmamı da yapıyorum arkadaşlar. Toplam 6 adet arttırma yapmış olduk. 24 tane sık iğneye ulaştık 4. sıranın sonunda. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan buraya bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi tekrardan yerine takıyorum. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. 2'ye 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne, bir tane arttırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. 3 sık iğne bir arttırma şeklinde öreceğiz. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 5. sıradayız. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İlmek belirleyicimi yine çıkartıyorum. Hemen oraya bir tane daha sık iğne yapıyorum ve ilmek belirleyicimi yerine takıyorum. Şimdi bu sırada 4 tane sık iğne öreceğim ilk önce. 2, 3 ve 4. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Tekrardan 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3,
4 sık iğne, bir arttırma, 1 2 3 4 sık iğne, bir tane arttırıyorum. 5. arttırmamı yaptım. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum yine sonuncuyu. 6. arttırmamı yaptım arkadaşlar. Şu anda 36 tane sık iğneye ulaştık. 6. sıradayız. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan buraya bir tane sık iğne örüp ilmek belirleyicimi yerine takıyorum. Biraz uzaklaştırıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve bu da 5. Şöyle sayabiliriz. 2 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne, bir arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırıyorum. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi arttırma sıralarımızı bitirdik. Eğer daha büyük bir kafa istiyorsanız burada 6 sık iğne bir arttırma da yapabilirsiniz bu şu anki sırayı. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 48 tane sık iğnemizi öreceğiz 5 tur boyunca. Örüp gelelim arkadaşlar bunu. Bakın her zaman ilmek belirleyicimi yeni sıraya başlarken çıkartmıştım. Ve her zaman çıkartıp orayı örüp tekrar yerine takıyorum. Şimdi 5 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 48 tane sık iğnemizi örüp gelelim. 5 sıra ördük geldik arkadaşlar. 48 tane pardon 42 tane sık iğnemizi 5 sıra örüp geldik. Az önce de 48 dedim sanırım, yanlış oldu. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan bir tane sık iğne yaptım. Bu sırada 13 tane sık iğne öreceğiz ilk önce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sayalım yine. 2 4 6 8 10 12 13. Şimdi bir tane daha buraya artırma yapıyorum. Arka arkaya tam 4 adet artırma yapacağım. İlkini yaptım. Bakın. İlk arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yapıyorum. Aynı yere 2 defa battım. Üçüncü arttırma. Ve dördüncü arttırma. Bunlar yanaklarımız arkadaşlar. Çok belirgin yanaklarının olması gerekiyor ya. Bu şekilde yapıyoruz yanakları. Şimdi iki yanak arasındaki boşluğu oluşturuyorum. 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi yine 4 adet arttırma yapıyorum. 1 ikinci arttırmayı yapıyorum. Üçüncü arttırmayı yapıyorum. Ve dördüncü arttırmayı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi kalan 13 tane sık iğnemiz var. Arttırma eksiltme yapmadan onları örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 arkadaşlar. Ay, çıktı. 13. Ördük. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartalım. Tekrardan yerine bir tane sık iğne yapıp takalım.
Şimdi arttırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca 50 adet sık iğnemiz oluştu. 13. sıranın sonunda 14. sırayı da 50 adet sık iğne olarak örüp gelelim arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Arkadaşlar 14. sıramın sonuna geldim. 50 tane sık iğneyi ördüm. Bir sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadım. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrar bir tane sık iğne örüp yerine taktım. Şimdi 13 tane sık iğne öreceğim. Toplam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Sayalım tekrardan. 2, 4, 6, 8, 10, 13 arkadaşlar. Şimdi şurada yaptığımız 4 tane arttırmamız vardı. Şu kısımlar bakın. 4 tane arka arkaya arttırma yapmıştık. Bunları şimdi eksilteceğiz. Eksiltme işlemine şöyle net mi? Aynen. Bakın bir ilmeğin 2 tane tarafı var. Benden taraf ve arka taraf. Sadece ön kısımlarını alarak eksiltme yapacağız. Yani sadece şu kısımları alacağız. Bakın arka kısmı kalıyor. Normalde böyle alıp örüyorduk. Şimdi sadece ön kısımlarından alacağız. Şu şekilde bakın. İkisini de aldım. Ve ikisinin içinden ilmeğimi geçirdim. Burada yine 2 tane ilmeğim olmuş oldu. Birlikte ördüm. Bir tane gizli eksiltme yaptım. Bunun detaylı tarifi YouTube kanalımda mevcut arkadaşlar. Anlamayan arkadaşlarımız burada. Oradan girip izleyebilirler. Zaten 5 dakikalık falan bir video olması lazım. 5-6 dakikalık. Detaylı bir şekilde anlattım orada. İzlerseniz çok kolay anlayacaksınızdır. Sonuncuyu da eksiltelim. 4 taneydi arkadaşlar. Burada arka arkaya bunlara eksiltme yaptım. Dördünde. Şimdi ara kısımda 8 tane sık iğne örmüştük. Onu tekrar örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. Şimdi yine eksiltmelerimi yapacağım. 4 adet eksiltmem vardı burada da. Arttırma yapmıştım. Şimdi onları eksiltiyorum yani. İkinci. Üçüncü. Ve dördüncü arkadaşlar. Şimdi burada kalan 13 tane sık iğneyi de örelim. Bir sonraki sırada görüşelim arkadaşlar. Ördüm geldim arkadaşlar. İlmek belirleyicimi de çıkarttım. Yerine hemen bir tane sık iğne ördüm. Ve ilmek belirleyicimi tekrar buraya takıyorum. Şimdi 16. sıraya başlıyoruz. 5 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. İlkini yapalım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 adet sık iğne ördüm. Şimdi gelen ilmeğime eksiltme yapacağım arkadaşlar. Bakın şuranın, şu kısım buranın, şu yanındakine hemen bir tane eksiltme yapıyorum bu şekilde. Şimdi bu kısımların hepsine sıra sonuna kadar 5 sık iğne, 1 eksiltme şeklinde örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda toplam 36 adet sık iğnemiz kalacak. 16. sıranın sonunda. Sıramızın sonuna geldik. Sondaki eksiltmemizi de yapmış olduk. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz ve yerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu sırada 4 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde azaltacağız hep. 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum şimdi. Eksiltmeleri hep aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ön kısımdan alıyorum. Bu gizli eksiltme. Diğer eksiltme belli oluyor maalesef. O yüzden bunu kullanıyorum oyuncaklarda ben genelde. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 4 sık iğne 1 eksiltme yaparak sıra sonuna kadar örüp gelelim. Şu anda 17. sırayı örüyoruz. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. Arkadaşlar sıramın sonuna geldim 17. sıranın. Şimdi ilmek belirleyicimi tekrar çıkarttım. Yerine hemen bir tane sık iğne yaptım. Bu sırada da 3 sık iğne 1 eksiltme yapacağız. İlmek belirleyicimi de yerine takıyorum. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. Yanına geldim ve eksiltmemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 sık iğne 1 eksiltme örüp gelelim. Sıra sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz olacak. Arkadaşlar sıramın sonuna geldim. 18. sırayı bitirmiş olduk. Şimdi 19'a başlıyoruz. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Bir tane sık iğne yapıp tekrardan onu yerine takıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğim. Bir tane eksiltme yapacağım bu sırada. 2 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 6 defa eksiltme yapacağım. 1, 2 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum.
1 2 sık iğne, bir tane eksiltme, 1 2 sık iğne, bir tane eksiltme. Sıra sonunda 18 tane sık iğnem kalacak. 1 2 sık iğne ördüm, bir tane eksiltme yaptım. Yine 2 tane sık iğne örüyorum ve sonuncu eksiltmemi de yapıyorum arkadaşlar burada. Şimdi ipimi birazcık uzun bırakıyorum. Bu sırada doldurma işlemini yapacağız. Özellikle şu yanak kısımları vardı ördüğümüz. Şu kısımlar ikisi. Şöyle gözüküyordur zaten, şiş. Bunlara güzel bir şekilde dolum yapacağız. Ek ilave dolum da yapacağız arkadaşlar bir sonraki sırada. Şimdi yine doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Şöyle ben normal bir elyaf kullandım. Oyuncak elyafı bu. Boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. Elinizde hangi elyaf varsa onu kullanın arkadaşlar. Masrafa girmeyin boşu boşuna. İlla bu olacak, şu olacak diye bir şey yok. Parça elyaflar var. Onları da kullanabilirsiniz. Dolduralım. Doldurma işlemini bitirdim arkadaşlar şimdi. Tekrardan ipimi düzelttim. Ve yeni sıramıza başlıyoruz. Bu sırada bir sık iğne, bir eksiltme yapmakla başlayacağız. Sıra sonunda da 12 tane sık iğnemiz kalacak. İlmek belirleyicimi çıkartmıştım. Hemen yerine tekrardan bir sık iğne yapacağım. Ve onu yerine takacağım. Hemen eksiltmeme geçiyorum. Doldurduktan sonra ilmekler biraz genişler. Karıştırmayın. Normal yani bu işlemin olması. Açılıyor çünkü. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Bir sık iğne. Bir eksiltme yaptım. Bir sık iğne yapıyorum. 6 defa eksiltme yapıyorum arkadaşlar burada da yine. Sık iğnemi ördüm. Sonuncu eksiltme. Onu da yaptım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi burada direkt bu sıraya arkadaşlar artık eksiltme yaparak başlayacağım. Bu 21. sıramız oluyor. Yani artık bunu kapatma işlemi gibi düşünebilirsiniz. Hepsini eksiltiyorum. Tekrardan buraya ilmek belirleyicimi takacağım. İlk yaptığım eksiltmenin tepesine ilmek belirleyici taktım. Hepsini eksilteceğim 6 defa. Toplam 6 tane sık iğnem kalacak. 21. sıranın sonunda. Tekrardan. Şu an içi dolu olduğu için bu işlem birazcık zorluyor arkadaşlar. Mesela bu ilmeğim benim şu anda ters dönmüş. Yani bunu takmamız çok zor. Böyle takıldığınız yerlerde direkt şöyle eksiltme yapabilirsiniz. Bakın. Bir bundan geçirin. Bir bundan geçirin ve hepsini birlikte örün. Yani 3 tane ilmeği varmış gibi oluyor ve hepsini birlikte örüyorum. Sonda da olduğum için bunu bu şekilde yaptım ve sonlarda genelde bu şekilde takılmalar olur. Bir tanesini o şekilde yaptım. Kalanlarına devam ediyorum. Eğer zorlanıyorsanız bu şekilde dediğim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane bundan alıyorum. İlmeği çıkartıyorum ama örmüyorum bakın. Bundan da ilmek çıkarttım. Örmedim. 3 tane burada ilmeğim var. Şu şekilde. Hepsini birlikte çıkardım. Sıra sonuna geldim. Ve buraya da kapama yapacağım arkadaşlar. İçinden geçiriyorum. Bitti.
İpimi çok uzun kesmeyeceğim. Çünkü yani aşırı uzun kesmeyeceğim. Şu kadar benim için yeterli olacaktır. Şu ara kısmı dikeceğiz sadece. Diğer kısım gövdenin ipiyle dikilecek, kafa gövdeye. O yüzden bunu çok aşırı uzun bırakmanıza gerek yok. Şu açıklığı kapatacağız sadece. Şimdi bakın burada birazcık bolluk var. Eğer isterseniz buraya çok az bakın. Şöyle iğnemin arkasıyla falan el yapı koyabilirsiniz arkadaşlar. Zaten güzel doldurduysanız burada sadece minik bir boşluk olacaktır. Şu şekilde parmağımla da ittiriyorum içeriye. Ben de biraz fazla almışım elyafı. Şurada boşluk kalsın istemiyorum. Bakın şu potluğu istemediğim için yapıyorum bu işlemi de. İttiriyoruz. Bu yeterli arkadaşlar. Şimdi iğneme ipimi geçiriyorum. Biraz uzun kestiğim ipimi. Dönerek etrafından dikiş yapacağım. Bakın şimdi. Şurada dışta kalan kısımları görüyorsunuz. Zaten belli oluyor bakın. Şurası, şurası, şurası ve şurası. Hemen bunlara batıyorum. İpimi geçiriyorum. Bunların hepsinden geçiriyorum. Bakın bu aşamada sıkıştırmıyorum. Sadece geçiriyorum. Bu şekilde. Hepsinden geçiriyorum. En son şu kapama yaptığımız vardı. Ondan da geçiriyorum onu. Biraz uzağa götürmüşüm. Tam görememiş olabilirsiniz. Şimdi bakın bu aşamada ipimi dikkatli bir şekilde bakın şuradan destekleyerek, ittirerek çekiyorum ve kapama işlemimi yaptım. Herhangi bir boşluk yok gördüğünüz gibi. Hemen şu dibine batıyorum ve burada da bir tane şöyle ucunu halka şeklinde bırakıyorum. İpimi geçiriyorum ve bu kısmı da dikkatli bir şekilde sıkıştırarak çekiyorum. Çünkü bu ipler arkadaşlar özellikle ihraç fazlası aldıysanız çok narin ipler. O yüzden dikkatli yapalım. Şimdi hemen dibinden bakın batıyorum ve rastgele bir yerlerden çıkartıyorum. Bu şekilde. Bir tane bakın çıktığım yerin hemen dibine battım. Bu çok önemli. Eğer farklı noktalara batarsanız iz olacaktır. Yani mesela şuraya batmış olsaydım, buraya değil de şuraya batmış olsaydım iz olacaktı ve o da kötü duracaktı. Şimdi ipimi bakın birazcık ittiriyorum elimle. O şekilde kesiyorum dibinden. Bunu yapma sebebim de ipi içeriye kayması için yapıyorum. Elyafların içine kaysın diye, gözükmesin diye yapıyorum. Şimdi kafamızı bitirdik arkadaşlar. Kafa şekillendirme ve dikiş işlerini en son göstereceğim size. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Bütün dikiş ve şekillendirme için. O yüzden şimdi bunu yapmıyoruz. Kafamız hazır. Bunu bir kenarıya koyalım. Şimdi gözlere geçelim arkadaşlar. Gözleri yapalım, burnu yapalım, kulakları yapalım. Kafayla ilgili malzemeler bitsin. Merhaba arkadaşlar. Şimdi gözlerimizi yapacağız. Şöyle tığımın etrafında doluyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum içinden. Sonra bunu sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bunu saymıyoruz. Bunun haricinde 10 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi bir tanesini atlıyoruz. Bakın şuradakini atlıyorum. Hemen yanına bir tane sık iğne yaptım. Toplam 8 tane sık iğne yapacağım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Bakın sonunda bir tane daha zincirim var. Bunun içine de 3 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 2 tanesini buraya yaptım. Ve bir tanesini de karşıya yapıyorum. Buradaki ipimi de tığımın üzerine koyuyorum. Ve yürüteceğim. Bir tane de buraya yaptım. Şimdi buraya da yine 8 adet sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar. 1. Bakın bu ipi de yürütüyorum tığımın
Üzerine koyup yürütüyorum. 2. Yürütmeye de bilirsiniz arkadaşlar. Kesebilirsiniz de onu. 3. 4. Yürütmeyi bırakacağım artık. Pardon. 5. Şurası da 6. 7. Bu da 8. arkadaşlar. 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine, bakın belli oluyor zaten şu şekilde. Tepesine geliyorum. Bunun çift kanatını alıyorum. Bu şekilde. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Bu benim ilk sık iğnem. Tamamdır. 5 tane sık iğne yapacağım. Şimdi birini yapmıştım. Şurada. Karıştırmayalım da. Ay. 2. Bir tane atladım gibi geliyor şu an. 1 dakika. Tekrar yapacağım oraya. Tamam, atlamamışım. İlk sık iğnem oluyor arkadaşlar. Ben sırayı atladım mı diye bir baktım da. Yanlış gitmek istemem çünkü sayısı var. Tamamdır. Birinciyi yaptık şimdi. Tekrardan sayacağız. 1. Yanına geliyorum. 2. 3. 4. Ve 5. Şimdi 5 tane sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar 11 adet arttırma yapacağım. Bu birinci arttırmam. Aynı yere 2 tane batıyorum. İkinci arttırmam. Üçüncü. Küçük şeyleri örmeyi hiç sevmem. Dördüncüyü de yaptık. 5. Bu da 6. 7. 8. 9. 10. Sayalım arkadaşlar buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Toplam 11 tane arttırmamı yaptım. Şimdi bakın şurada sonda 4 tane sık iğnem var. Onları da sık iğne olarak öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi dördüncüyü örüyorum. İçinden çıkardım ama beyazla çıkmıyorum arkadaşlar. Şimdi siyah ipime geçiyorum. Elinizde nasıl, hangi siyah ip varsa onu kullanabilirsiniz. Koton ip olması şart değildir arkadaşlar, gözlerde özellikle. Elinizdeki ipleri değerlendirin. Şimdi bunu aldım ve bunun içinden geçirdim. Hafif ucunu da bırakıyorum. Sonra bağlama işlemi yapacağım çünkü. Şimdi bu ilmek belirleyicimi şimdilik çıkartıyorum buradan. Ve buraya bakın. Şurada şununla göstereceğim. Daha rahat olacak size. Yaklaştırayım. Bakın ilmeğin 2 tane tarafı var arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Şunu da daha rahat göstereceğim sanırım. Bakın ilmeğin şurada gördüğünüz gibi 2 tane tarafı var. Bir burası bir burası. Biz ön tarafını bırakıyoruz. Sadece arka tarafını alacağız. Buna blue örmek deniyor arkadaşlar. Blue şekilde örerek bakın hepsine arkalarından batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde. Bakın bunun da arkasından batıyorum arkasındakine ve ilmeğimin içinden geçiriyorum. Örmüyorum burada. İlmek çıkarıyorum ve ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım. Hepsine yapıyorum arkadaşlar bakın. Şuralarda daha net gözüküyor. Sadece arka kısımlarını alıyorum. Önde çizgi şeklinde kalacak. Eğer bu işlemi ikisini birden alıp yapsaydık çok kötü duracaktı, kastıracaktı. Ben örnek çıkarırken, yani bu tarifi çıkarırken bayağı bir uğraştım zaten. Gözler çok küçük ve kolay gözüküyor ama beni biraz zorladılar, ne yalan söyleyeyim. Ama bence güzel oldu. Kafasından çok emin değilim sadece tarifte. Ben aslında 2 tane ördüm bundan. Onların kafalarını büyük yapmıştım. O da gözüme çok büyük gelmişti. O yüzden size verdiğim tarifte birazcık küçülttüm arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Bakın sonuncuya da yapıyorum. Ve siyah olan ilmeğe artık ikisini birden alıp kapatacağım. İkisini de birden alıp kapattım arkadaşlar. Bunun ipini uzun keseceğim.
dikerken kullanacağız. Şöyle ipi içinden çıkarttım. Şimdi arka taraftaki beyaz ipimi de kesiyorum. Ve şu ikisini birbirine bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. 2-3 tane düğüm atacağım. Sağlam olsun diye. Üçüncüyü de attım. Şimdi bu uçlarını kesebilirim. Zaten dikerken içine saklayacağım onları. Şunu da keselim. Burası tamamdır. Şimdi siyah kısmını yapacağız. Orası zaten çok kolay. Şimdi siyah ipimizi aldık arkadaşlar. Tığımın etrafında yine doladım. 5 tane zincir çekeceğim. İlk sıkıştırma olacak. Onu saymıyorum. Şimdi 5 adet çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şu sıkıştırma ilmeğimizi saymıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra 5 tane. Eğer onu sayarsak 6 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tanesini atlıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. 1. Yanına da yapıyorum. 2. Üçüncüye de yapıyorum. Sonuncu sık iğneme 3 adet sık iğne yapacağım şimdi tekrardan. Şu 1. 2. Tam karşı gelenine de yapıyorum. İpimi de üzerine koyup yürüttüm. Şimdi sıra sonuna kadar olan 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Üçüncüyü de yaptım. Şurada yaptığım ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Siyah ip olduğu için görmeniz biraz zor. Zaten anlıyorsunuzdur umarım. İçinden geçiriyorum. Kapama yaptım yani. Bunu da ipimi bir tık uzun keseceğim. Yani çok aşırı da değil. Sadece dikiş için kullanacağız. Bu da tamamdır. Şuradaki ipi de kesiyorum arkadaşlar. Tamam. Bu da dikişte kullanılacak arkadaşlar. İsterseniz onun da dikişini hemen yapalım burada. Hemen 2 dakika sürecek zaten. Şu gözü buna dikmeyi yapacağız. Diğer bütün işlemleri ayrı bir dikiş videosu olarak, yüz şekillendirme olarak part 3 yapacağım. Ondan bakacaksınız arkadaşlar. Şöyle iğnemi geçirdim. Bakın birini buraya, birini buraya böyle karşılıklı koyarak dikin. Bu şekilde durmaları gerekiyor. Şimdi bunu alıyorum. Şu aşağıya denkliyorum. Ve şu siyah kısmın yanına, hemen yanına bakın. Bitişiğine hafif üzerine çıkıyor hatta. Oraya dikeceğim. Şuradan hemen batıyorum. Karşıdan şuradan çıkartıyorum. Siyah kısımlara dikiyorum arkadaşlar. Çok sık dikmenize gerek yok. Ve sadece birer tane karşılıklarını alarak dikiyorum. Şimdi buraya geldim ya arkadaşlar. Geriden başladım buna yanlışlıkla. Burada şimdi beyaz kısımlara batacağım. Direkt bakın şuradan batıyorum. Bakın arkasından çıkartıyorum. Şu iç kısımları var ya. Başak şeklinde olan dış kısım. Şuraları gözüküyor mu? Siyah olduğu için çok gözükmüyor. Yani buralara batıyorum kenarlarından. Aşağı yukarı yaparak da dikeceğim. Uzun uzun şuradan dibine batıyoruz. Buradan böyle batarak dikmeye çalışıyorum bunu. Tamamdır. Şimdi şu orta kısımları siyahlara getirerek dikeceğim. Çıktı. Tekrardan takıyorum bunu da buraya. Şu kısımlara batarak dikiyorum arkadaşlar bunda. Şuna dikkat edelim. Arkadan çıkartıyorum. Bitti artık. Şimdi burada bağlayacağım. Bakın. Şöyle ipimle şuraya geldim. Birazcık iç kısmına doğru ilerledim. Şurada ipimi birazcık boşluk bırakıp içinden geçiriyorum. Başka hiçbir işlem yok arkadaşlar. Bunu 2 defa tekrarlayacağım. Tamamdır. Şimdi kesiyoruz. Gözlerimiz de hazır. Şimdi burnunu yapmaya geçelim arkadaşlar. Şimdi burnumuza başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka ile başlayacağız. Bir tane zincirimi yaptım. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2
3, 4, 5 ve 6. 2, 4 ve 6. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum sıkı bir şekilde. Dikkatli kapatın, ipiniz kopabilir. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Yanına geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. Bakın altta kalan ipimi de yürütüyorum bu arada. Şunu. Bir sık iğne yaptım. Yanına geldim. Bir tane arttırma yapıyorum buraya. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum buraya. İp yürütmeyebiliriz artık. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi hepsine arttırma yapacağım. 9 tane sık iğnem oldu. Buna da arttırma yapıyorum. Hepsine arttırma yapıyorum arkadaşlar. 18 tane sık iğnem olacak sıra sonunda. Hepsine 2 defa batıyorum, yani arttırma dediğim işlem bu. Zaten bunu göstermiştim daha önce size. O yüzden çok detaylandırmıyorum şu an, biliyorsunuzdur. Bütün oyuncağı o şekilde ördük zaten. Hepsini arttırıyorum şu an. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi de tekrardan yerine takıyorum arkadaşlar. Şimdi hepsini tek batacağım. Yani arttırma eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemi örüyorum şu an. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi kapatma işlemi yapacağız. İlmek belirleyicimizi çıkartalım burada. Toplam 4 sıra ördük. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz ve içinden geçirip ipimizi uzun bir şekilde keseceğiz. Çünkü dikişte kullanacağız arkadaşlar. O yüzden birazcık uzun kesin. İçinden geçirelim. Bu şekilde. Şimdi burnumuzun parçalarını takalım. Şöyle bir burun parçam var benim. Bunu hazır aldım. İple de yapabilirsiniz ama bu daha kolay olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi burada bir oyuncağımız hazırdı zaten. Daha önce yaptıklarımdan. Bakın 1, 2. Şuradan takıyoruz arkadaşlar. Şunu aşağıya getirdim ben. Şu ikinciden takıyorum burnuma. Şu kısımda dikiş kısmı olduğu için bu şekilde duruyor. Buraya taktım. Şimdi şu kısma da burnun ağız kısmı denk gelecek. Şöyle duruyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl takıldığını da göstereyim. Bu da vidalı kilitli gözler gibi aynı. Bu şekilde aparatı var. Ve buradan böyle tıklattığınızda takılmış oluyor zaten. Sadece püf noktası, arkasını aynı diğerleri gibi bunun da yakıyoruz. Ve çakmakla bastırıyoruz. Bu şekilde duruyor. Bunun şeyini de yapalım. Ağız kısmını da yapalım hemen. İpimizi alalım elimize. Şu kadar bir ip yeterli olacaktır. Hemen iğneme takıyorum. Şimdi şu ortadan arkadan batıyorum arkadaşlar. Arka ortadan battım. Şu şekilde ipimin de birazcık ucunu uzun bırakıyorum. Şimdi bunun tam altına, burnumun altına gelecek şekilde, bakın şöyle içine giriyor hatta. Şuradaki sıra var ya, ona batacağız. Buraya gelecek şekilde batmaya çalışacağım. Batamıyorum çünkü ip var, şey var burada, kilit var. Şu kısmına. Battım. Bu şekilde buraya da battım. Birazcık bunu bol tutacağım. Şimdi buradan tekrardan şu hafif gülen bir surat ifadesi var onun. Şöyle göstereyim. 1 ve 2. İkinci sıradayım. İkinci sıranın hemen şuradaki kısmına batıyorum. Buradan tekrar batıyorum ortadan. Şöyle durdu. Tekrardan geliyorum buradaki ikinci sıraya. Şurası oluyor.
Aynı hizaya getirmeye çalışıyorum ikisini de. Şu kısmı batıyorum buraya da. Şurayı düzeltelim birazcık. Buraya da batıyorum arkadaşlar. Ortadan geçiriyorum bunu da. Şöyle bir surat ifadesi olacak. Şimdi iğnemi çıkartıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde. Bakın burası çok önemli. Sıkmıyorum arkadaşlar ilkine. İlk düğümümü sıkmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. İkinci düğümümü birazcık sıkacağım. Biraz daha sıktım. Üçüncüyü sıkabilirim. Çünkü ilkini sıkarsanız eğer orada bir sıkılaşma olacak ve ağzının yapısı bozulacaktır. Ona dikkat edin. Ağız yapımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde bence gayet hoş oldu yerleri. Şimdi sadece kulaklar kaldı. Onlar için de diğer iplerimizi getireyim ben. Başlayalım. Şimdi kulakların iç kısmına başlıyorum. Pembe renk kullandım. Krem renk de kullanabilirsiniz. Elinizde hangi renk varsa onu kullanın. Bir tane zincir çektim ve bunu sıkıştırma ilmeği olarak kullandım. Toplam 3 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi ilk yaptığım zincirin içine bakın şu şekilde batacağım. Şuradan gelip batmadım. Böyle de batılabilir gerçi. Şuradan gelip batıyorum ve içinden geçiriyorum. Şimdi şurada bir boşluk oluştu arkadaşlar. Yuvarlak oluştu. Bunun içine dolduracağız. Yani sihirli halka da yapılabilir ama bu daha hoş duruyor. Yarım ay şeklinde ilerleyeceğimiz için. İçine yapıyorum. Bakın şurada bir boşluk var. Zaten çok net belli oluyor. Buraya hemen bir tane ilmek belirleyici takacağım. Zaten ilk sırada takıyoruz sadece ilmek belirleyici. 6 tane sık iğne yapacağım içine. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Geriye doğru çevirdim bakın. Sil halka gibi kapatmıyorum. Oradan da ilerlemiyorum. Bir tane zincir çektim. Geriye doğru çevirdim. Şimdi 6 tane arttırma yapacağım. Bakın ilk yaptığım kısımda da batıyorum buraya. Pardon, elim çarptı. 6 adet arttırma yapacağım. 12 tane sık iğnem olacak şimdi. Bu ikinci arttırma. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. İlmek belirleyicimi çıkarttım ve sonuncuya da batıp arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum şimdi. 12 tane sık iğnem vardı. Onları öreceğim düz bir şekilde. Ördüm arkadaşlar. İlkine de batıyorum. Tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım bu sırada. Bir ve ikinciye arttırmamı yapıyorum. Toplam 6 tane arttırma yapacağım. 18 tane sık iğnem olacak sıra sonunda. Tekrar bir sık iğne. Bir tane arttırma. Bir sık iğne. Bir tane arttırma. Bir sık iğne. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne. Sonuncuya da arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Geriye doğru döndüm. Şimdi 18 tane sık iğnemi öreceğim sıra sonuna kadar. Arttırma eksiltme yapmıyorum. Daha büyük bir kulak isterseniz sıraları arttırabilirsiniz. 2 sık iğne bir arttırmaya geçip sonra tekrardan bir sıra düz şeklinde örebilirsiniz. 24 tane sık iğneniz olur o zaman. Daha büyük kulaklarınız olur. Yani istediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz. Ben bu ölçülerde yaptım. Hoşuma gidiyor. Beğendim ama sizin zevkinize uymayabilir. O yüzden değiştirebilirsiniz verdiğim tarifi. Tamamdır arkadaşlar. Burası bitti. İpimizi çok uzun olmayacak bunun ipi. Şöyle keselim. Bakın kısa bıraktım. İçinden de çıkarttım. Şimdi bu işlemin aynısını kahverengi yer için yapacağız. Şöyle ipimi alıyorum yine elime. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Sadece bir sıra onda farklı. Tekrardan tığımı doladım. Bakın bu ipim benim ihraç fazlası olduğu için birazcık sıkıntılı bir ip. Şöyle. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Ve ilkine batıp kapama işlemini yapıyorum burada. Şimdi şu oluşan boşluğun içine tığımı batacağım. Şu boşluğu bir göreyim. Allah'ım batamadım ya.
Tamamdır, buldum. Şimdi oluşan boşluğun içine yapıyorum sık iğnelerimi. Şu birinci. İlkine ilmek belirleyici takıyorum. Yerimi kaybetmemek için. Şimdi 6 tane sık iğnemizi yapalım. 2 3 4 Şu yürütme işini bırakıyorum. 5 ve 6. Bir tane zincir çekiyorum, geriye dönüyorum ve arttırma yapıyorum hepsine. 6 tane. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Aslında yapıp gelelim de diyebilirdim ama neyse, sizle beraber öğrenelim. Hepsine batıyorum. İlmek belirleyicimi çıkarttım burada. Sonucuya da arttırmamı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 12 tane sık iğnemi arttırma eksiltme yapmadan öreceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada bir artırma, bir sık iğne, bir artırma yapacağım. İlkini yaptığım sık iğne olarak ikinciye artırma yapıyorum. 18 tane sık iğnem olacak. Bir sık iğne, bir artırma şeklinde ilerliyorum. Bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir artırma. Sonuncuya da arttırmamı yapıyorum. 6. arttırma. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sıra 18 tane sık iğnemi örüyorum şimdi. Sıramın sonuna geldim. Şimdi tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Normalde pembeyi burada bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi geriye döndüm. İlkine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi diğerlerini normal öreceğim. 16 tane. Sıra sonuna bir tane kalana kadar ediyor. Hepsini şu an düz örüyorum. Başta ve sonda artırma yapmış olduk. Şimdi ilk baştakini yaptık. Sondakini yapmaya doğru gidiyoruz. 18 olan 20 olacak arkadaşlar sık iğne sayımız. Evet. Sıramızın sonuna geldik. Burada da bir tane arttırma yapıyoruz. Çift battık. Tamamdır arkadaşlar burası da. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. Bakın iç kısmı bu. İç kısmı birbirine bakacak. Bu dış kısmı. Bu da bunun iç kısmı. Bu ikisi birbirine bakacak şekilde ben bunları birleştireceğim şimdi. Şöyle olacak. Önemli olan kısım bakın. Şu orta kısım var ya. Sihirli halka gibi yaptığımız kısım. Bunun ikisi birbirine denk gelmesi lazım. En son şu kısmı örerken orayı göstereceğim. Şimdi çok önemli değil. Şimdi bunda bir tane arttırmamız vardı başta. Bu ilk ilmeğe batıyorum. Bir tanesiyle batacağım şimdi. Bakın. Buradan alıyorum. Şurada bir zincirimizi çekmemişiz. Bir tane zincir çektim. Şimdi şuradan alıyorum. İlk olanla batıyorum. Yanındakine geldim. Bakın yandakine batıp normalde karşıdan almam gerekiyor ya. Öyle yapmayacağım. Buna battım. Şurada ilk ördüğüm kısım var ya. Şu kısım. Ona tekrar batıyorum arkadaşlar. Bunu alıyorum ve buraya tekrar batıyorum. Bu da burada bir tane arttırma yapmıştık ya. Onun için yaptığımız bir şey. Şimdi karşılıklı gelenlere batacağım. Örerek ilerliyorum. Bakın ikisine batıyorum. Ay pardon. Bir buna batıyorum. Bir buna batıyorum. Ve bunu sık iğne olarak birleştiriyorum. İlmek kaydırma olarak yapmıyorum bakın. Sık iğne olarak bildiğiniz örüyorum karşılıklı gelenleri. Zaten denk gelecektir ilmekler. Eşit yaptık. Sadece sonda başta birer tane arttırmamız var fazla olarak. O da içine düzgün otursun diye yaptığımız bir işlem. Şimdi onları birleştireceğim. Sondakileri tekte tekte birleştiriyorum. Yani kahveden 2 tane, pembeden bir ilmeğe birleştirmiş oluyorum.
Şimdi geliyoruz sıramızın sonuna. Bakın sıramızın sonunda, bakın burada 2 tane kaldı ilmeğim, bunda bir tane var. Şimdi buna batıyorum. Burada bir tane kalan pembeye batıyorum. İşte tekrardan buradakine batıyorum. Ve buradaki pembeye tekrar batıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde hafif şurada bakın şöyle bir kabarıklık, bombelik oluşuyor. Şimdi buraya bu iplerimi içine koyuyorum. Şimdi şuradaki şu orta kısım var ya. Bu orta kısımda bunu denkleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. İsterseniz bunu ilmek belirleyiciyle de çok rahat yapabilirsiniz. İkisini ortasından çıkartıp denkleştiriyorum. Bunun sebebi de kayma olmasın kulaklarımda diye. Şu kısım ve şu kısım. Şimdi buraları öreceğim. Sık iğne yaparak. Şöyle göstereyim onu da. Şuradayım arkadaşlar. Şu bombeli kısımdan batıyorum ilk önce. Şu bir. Boşluklara batıyorum. Bakın 2. Çok fazla da batmıyorum bu arada. Hani yine aralıklı batıyorum. 3. Sayı da vereceğim şimdi. Diğerini unuttum sayısını. 4. 5. Bakın orta kısma geldim. 6. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum ve 2 ortayı birleştiriyorum şu anda. Bakın bunun ortasından olan kısımdayım. Bunun ortasından olan kısımdayım ve bunun da ortasından olan kısımdayım şu an. Şimdi yana geçiyorum. Artık sıra sonuna kadar da yandan ilerleyeceğim. 8 oldu bu arada. 9. 10. 11. 12. 13 arkadaşlar. Tamamdır burası da. 13 tane de birleştirdim ben. Bunu kaçta yapmışız? 2, 4, 6. Bunu da aynı şekilde yapmışım. 13 tane de birleştirmişim. Şimdi ipimizi keseceğiz. Uzun keseceğim. Çünkü dikiş yapacağım bununla. İçinden çıkartıyorum direkt arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle kulaklarım da hazır. Şimdi sadece birleştirmesi kaldı. Bütün parçalarımız hazır arkadaşlar. Burnu yaparken şöyle göstereyim bütün parçalarımı. Şunu da göstereyim. Bakın şurası hafif böyle yamuluyormuş gibi oluyor ya. Bunu alıp böyle elinizle çekiştirirseniz, şu tarafa doğru böyle çekerseniz ya da ne tarafa yamuluyorsa düzelecektir. Yani buna yapacak bir çözüm yok maalesef. Kadife ip dönerek de diktiğimiz için illaki bu yamulma olur. Minimuma indirmeye çalışıyoruz elimizle çekerek. Hazırsanız birleştirelim. Şu yüzümüze de bir şekil verelim. Şu yanakları şuradaki gibi belirginleştirelim arkadaşlar. Part 3'te görüşmek üzere. Hazırsanız başlayalım.